Sayın yolcularımız, Corendon Sport Talks uçuşumuza hoş geldiniz. Bugün uçuş rotamız spor dünyasının efsaneleri, rakipsiz sohbetler, bolca eğlence ve sürpriz anlar sizi bekliyor. Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin. Çayınızı, kahvenizi alın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Hocam şimdi Mustafa Denizli deyince Altay. Altay sizin aşkınız. Aşk. Evet. Uzun yaşayanlardan biri Galatasaray. 14 yılın üzerine kaç şampiyonluk kazandı. Doğru. Bu ekiplerin başına geliyorsam küçük konuşmaya mı geleceğim? Başardın. Başaramadın. Gittin. Dar bir alanda kalıp dünyası sadece futbol olan insanlarla Değiştiremezsin. belli bir şeyleri değiştirmem mümkün değil. O sevinci yaşarken bir anda aynı zamanda içimizdeki İrlandalıları yendik dediniz milli takımın başında. Futbolcu grubundan kaynaklanan bir şey değil. O tamamen teknik adamla kaynaklanan bir şey. Sevdikleri için inancı pekişmez. İnandıkları için sevgileri pekişir. Biri 15 sene yaşar, biri 14 sene yaşar. Yaşanmamışların yaşanması çok farklı bir duygu. Bir kendi başında bulunduğum takım, Bir de Altay. bir de Altay. Merhaba, Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bugün hocam, abim, dostum, arkadaşım, hatta ondan öte Türk futbolunun bir devrimcisiyle birlikteyiz. Sevgili Mustafa abim, Mustafa Denizli ile. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Canım kardeşim, hoş bulduk. Hocam Türk futbolunun devrimcisi diyorum hakikaten. Bunu boşuna söylemiyorum. Bütün Türk kamuoyu da, futbol kamuoyu da bunu biliyor. Siz şerefli mağlubiyetler, zafer diye tanımlanan beraberliklere son veren Türk futbolunun o cam duvarını yıkan bir isimsiniz. Biz İngiltere'yi de yeneceğiz. 3-0 kaybedilen Neuchâtel maçından sonra, Neuchâtel Galatasaray maçından sonra onlar 3 atmışsa biz 5 atarız diyerek Türkiye'de zihinsel devrimi başlatan insanlardan birisiniz. Hatta tek insansınız Türk futbol tarihi. Bu zihinsel devrimi biraz açar mısınız hocam? Nasıl geldi bu böyle? Büyük bir cesaret çünkü bu. 3-0 kaybedip 5-0 kazanacağız demek. Türkiye'nin aşağı yukarı ben 60'lı yılların sonunda bola başladım. Hayatımız korkuyla geçti. Ben Türk milli takımlarının her kademesinde görev yaptım. Genç milli takımdan A milli takıma kadar. Tabi bu arada Avrupa kupalarında da oynuyoruz Altay'la. Evet. Ama diğer takımlarımız da oynuyor ama bir şey yapamıyoruz. Ben bir şey olmak istiyorum. Bir yerleri kırmak, aşmak istiyorum. Orada da risk faktörü önüne çıkıyor. Korku dağlarını yıkamazsan gidecek hiçbir yerin yok. Büyük lokmaya büyük konuşma. Bu ekiplerin başına geliyorsam küçük konuşmaya mı geleceğim? Küçük konuşma zaten Türkiye'nin tarihinde var. Eksik olmamış ki. Yani futboldan bahsediyorum. Diğer şeylerden bahsetmiyorum. Peki o nasıl oldu hocam? Bir Mustafa Denizli çıktı. Bugüne kadar her şeyi kabullenmiş, kamuoyu, futbolcu, teknik adam, yönetici. Bir Mustafa Denizli bütün bunları nasıl dönüştürdü? Bir dirençle karşılaştı. Çok inanılmaz derecede karşıt fikirler gördüm. Çünkü esasında bu mantaliteyi kamuoyuna kabul ettirenler hem daha evvelden bu mesleği yapanlar, başaramayanlar, ondan sonra medyanın çeşitli organlarında görev yaparlarken bunu devam ettirdiler. Halk da bunu normal karşılamaya başladı. Yani evet biz bunu yapamayız. Bir de yapmayı dene yani. Yapamayızla bir yere varamıyorsun. O dönem belki gözüme uyku girmeyen geceleri yaşadığım dönemde. Büyük risk. Şeyi değiştirmeye çalışıyorsun. Başardın. Başaramadın, Gittin. gitti. Bu değişime başlatırken sadece sözle değildi. Yani şimdi İstanbul'u Söz yetmez ki ya. şunu söylemeye çalışıyorum. Birlikte gittiğimiz bir İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde milli takımı yemeğe götürmüşsünüz. Yemeğe götürdüğümüzde futbolcuların oturduğu yeri gösterdiniz bana. Ben biliyorum hikayeyi de bir de izleyiciler için sormak istiyorum onu. Türkiye'de futbolcular çok rahata alıştılar. Yani herhangi bir şey nerede çok ilgi görüyorlar. Hizmette ön plana çıkarıyorlar falan. Öyle yerleri tercih ediyor. Halbuki böyle daha üst sınıf yerlerde falan. Daha klas yerlerde. Daha klas yerlerde bu kadar ilgi şey olmuyor. Artı yemek yeme adabı vardı. Yani o masadaki kuruluş düzeni, işte çatalı, bıçağı, onların kullanılma şekli vardır. Daha evvelden tiyatro denemelerimiz Biliyorum, oldu. oraya da İlk defa gelecektim. tiyatrolara. Sonra İstanbul'un en ünlü restoranlarından birinde takıma yemek verdim ve uzun bir masa yaptılar. Masanın bir tarafı duvar tarafında, bir tarafı da salona sırtı dönük. Yani duvar tarafı salona bakıyor, sırtı dönük olanlar da duvara bakıyor. Takım geldi, dedim geç yani yemeğe başlayacağız diye. O sandalyelerde oldu. Yani Herkes duvara bakıyor. Salona sırtı dönük olan. Orada dedim ki herhalde yani çocuklar belki de birçoğu zaten ilk defa geliyordu o
o restorana. Acaba burada çatalımı, hangi çatalı, hangi bıçağı kullanacağım görüntüsü olmasın diye muhtemelen o sebepten sırtına döndüler şeye. Yani hangilerini kullandıkları belli olmasın diye. Benim o tespitim esasında doğru bir tespitti. Tabii bunu söyleyemezsin. Ama onların içinde yaşadıkları duygu bu. Bu takım dönüştü. Tiyatroyla, sosyal davranışlarla ve zihinsel. Dönüşecek tabii. Dönüşecek ve dönüşmek mecburiyetinde. Yani böyle dar bir alanda kalıp dünyası sadece futbol olan insanlarla belli bir şeyleri değiştirmen mümkün değil. Yani futbolun içine diğer mesleklerden kaçacağın o kadar çok şeyler, tecrübeler vardır ki. Şimdi mesela bunu çok az insan bilir. İstanbul'da ilk geldiğimde bir grubum vardı. 7-8 kişilik. O grubun benden sonra en genci benden 20 yaş büyüktü. Bunların bir kısmı CEO, bir kısmı işte holding sahibi, bir kısmı genel müdür. Böyle tecrübeli, hayatları başarı ve tecrübeyle geçmiş insanlar. Onların hayat kesitlerinden çok ilham aldım. Yönetim tarzlarından. Bunlar yani neticede insan yöneten kişiler. Şimdi geriye dönelim Mustafa Denizli'ye. Hani o oyuncuları o ünlü restorana götüren Mustafa Denizli ile şimdiki Mustafa Denizli'yi göz önüne alalım ve o Mustafa Denizli bize değerlendirsin. O dönemin futbolcularıyla bu dönemin futbolcular arasındaki fark neler? Ekonomik şartlar değişiyor. Ben tabii fiziksel ve zihinsel şeyden söz Tabii ediyorum. onlar da değişiyor. Son 50 yılı böyle baz olarak alacak olursan futbolun temposu her geçen yıl atıyorum %2, %3 değişiyorsa bu 10 yılda %30, %40 demek. Daha hızlı, daha Tabii güçlü. daha hızlı. Sadece şey değil, şampiyonluklar ya da başarılar değil. Bir de sözler tarihe geçiyor. İçimizdeki İrlandalılar. Az önce konuşurken de enteresan bir davet almışsınız. Şimdi içimizdeki İrlandalıları biraz açalım. Yani İrlanda'yı yenip o sevinci yaşarken bir anda aynı zamanda içimizdeki İrlandalıları yendik dediniz milli takımın başındayken. Onun için yani bu içimizdeki İrlandalılar benim en mutlu olduğum günlerden bir tanesi yani. Türk milli takımı finallere kalmayı garantilediği günden bahsediyorum. O güne gelişe bakınacak olunca nelerle karşılaşıyoruz. Gitmek büyük bir suçmuş gibi, başarmak büyük bir suçmuş gibi bir ortam oluyor. O gün İrlanda ile oynadık yani. Başka bir ülkeyle oynasak onu diyecektik ama İrlandalı tesadüf geçen yıl yani herhalde 13-14 ay oluyor. Bir telefon aldım. Tanımadığım bir telefon aldım. İşte, hocam böyle böyle sizle bir şey konuşmak istiyorum. Buyurun dedim. Bizim dedi bir nikahımız var. Siz de şahit olarak görmek istiyoruz aramızda yani lütfedip gelirseniz. Hayır dedim yani beni tanımıyorsunuz ama yani nereden icap etti falan. Hocam şöyle dedi. Gelinimiz İrlandalı. Şimdi hocam ben yakından tanık olduğum bir şeyi sizin izniniz olmadan da anlatmak istiyorum burada. Birebir şahit olduğum bir şey bu. Bir dönem Fatih Terim, Ünal Aysal döneminde görevden alındığı zaman size bir teklif geldi. Ben kendi kulaklarımla sizin sözünüzü hatırlıyorum. Bana söylediğinizi hatırlıyorum. Ben Fatih Terim'in ayrıldığı yere teknik direktör olarak gitmem. Bunu Galatasaray Başkanı'na, yönetimine ve bana bizzat söylediniz. Tesadüf. Bugün ayın kaçı? 14 Haziran. 14 Haziran. Evet, bu programı şimdi çekiyoruz. sonra 12, yayınlanacak. 12 Haziran'da çok yakın bir dostum. Kamuoyu da tanır. Telefon açtı. Hocam nasılsın falan. Ünal Bey'e gidiyorum dedi. O zaman dedim selamlarımı ilet. Sonra aradan bir aşağı yukarı 40-45 dakika geçti. Telefon bir daha çaldı. Tekrar aradı. Hocam dedi Ünal Başkan'la kulaklarını çınlat. Söylediğin olayı anlatmış Ünal Başkan. Sonra aldım dedi. Ünal Başkan'la da konuştuk. Ona söyledim. Dedim başka kim olursa olsun gelirdim dedim. Evet. Yani bu görevi kabul ederdim ama Fatih'le bizim ilişkilerimiz farklıdır. Kusura bakmayın hatta yanımda kamuoyunun çok yakından tanıdığı 2 kişi daha vardı. Bir tanesi gazeteci, televizyoncu, bir tanesi siyasetçi. Öyle bir dörtlü gruptuk. Ünal Başkan da ondan bahsetti. Normali odur. Bu kadar yakın ilişkide olduğun insanlar geriye dönüp baktığın zaman 50 yıla yakın bir dostluğun gittiği bir yerde o zor. İşte de bu benim mesleğim. Yapılacak yerde belli zaten ama bir de kendi içinde yaşadıklarım var yani. Bu teklifi de geri çevirebilmek yani hakikaten müthiş bir karakter, müthiş bir kişilik gerektiriyor. Hocam Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, şampiyonluklar, arka arkaya gelen şampiyonluklar, 3 büyük kulübü şampiyon yapmak, milli takımla başarılı olmak vesaire falan. Bütün bunları anlıyorum da benim en çok mutlu olduğum an dediğiniz an neresiydi? Birincisi şu çok önemli. Yani benim için şampiyonluklardan daha önemli olan bir şey 3 büyük camiada kabul görmek. Beni en mutlu eden şey bu camiaların benim içimdeki yeri ölçüye, tartıya falan vurulmaz. Hepsinin çok ayrı bir değeri var ve gururu var.
Fakat bu Avrupa'da ilk yaptığımız o patlamanın mutluluğu kulüp bazında, bir de 2000 yılında ilk kez çeyrek finale çıkma mutluluğu ülken için yapılan. Şimdi benim kulüplerde elde ettiğim başarı gayet tabii ki bir kulübe ait ama yani Türkiye'de değişen şeyler beni çok rahatsız ediyor ve üzüyor. Neuchâtel neticede bir Galatasaray kulübünün içinde olduğu bir yarışmaydı ve müthiş bir gündemdi. Fakat onun en büyük mutluluğu neydi biliyor musun? Ben maçtan sonra eve gittim. Akatlar'da diyorum o zaman, şimdi İstanbul'u bilenler. Ak Merkez'in önünden, o Nispetiye Caddesi'nden Taksim'e bir konvoy gidiyor yürüyerek, binlerce kişi. Ben de işte oradan yola çıkmak üzere arabayla şey yaptım ama çıkamıyorum yola. Yani çıkmam mümkün değil. Kaldım. Önümden geçen o grubun, yani çok duygulanıyorum. Ne kadar Galatasaray bayrağı varsa O kadar en Fenerbahçe az var. yarısı kadar da Fenerbahçe, Beşiktaş'ta o değişik bayrakları görünce bu ancak bir ülkenin sevincinin ortak paylaşımının belgesi. Peki hocam, bir teknik direktör futbolcu ilişkisine gelelim. Bu nasıl bir ilişkidir? Bir baba oğul ilişkisi midir? Bir yönetici çalışan ilişkisi midir? Nasıl bir ilişkidir futbolcularla teknik adam ilişkisi? Tek şeye bağlayamazsın. Benim çalışma hayatımda hem idari bölümle hem de teknik bölümle, sporcularla ve çalışanlarla, tesis çalışanlarıyla aramda gözükmeyen bir izafi çizgi vardır. O çizgiyi ben yönetime karşı, idari bölümde görev yapanlara, başkan, yönetici onlar, onu esnek bir lastikten bir çizgi olarak, onu belli bir yere kadar esnetebilirsin ama kopartmazsın. Sporcu da aynı şekilde belli bir yere kadar esnetebilir, ben onları esnetebilirim ama koparma noktasına getirmem. O olayı farklı bir boyuta taşır. Dolayısıyla bu hem saygıyı, hem sevgiyi içeren, hem ona inancı içeren bir şeyin. Hocam biraz provokatif bir soru sormak istiyorum. Bir futbolcu grubu eğer isterse, iki futbolcu grubu eğer isterse bir teknik direktörü zor durumda bırak işine son verdirebilir mi? Eğer öyle bir şey olursa o futbolcu grubundan kaynaklanan bir şey değil. O tamamen teknik adamdan kaynaklanan bir şeydir. Verdirebilir. Nasıl verdirebilir? Futbolcuların ortak hareket etmesi, başarıda yumruğu bir yere vurması çok önemli bir faktördür. İyide veya kötüde bir takım birlikte olabiliyorsa oradaki her kararı aldırabilir. Nasıl aldırabilir? Sen buna çanak tutarsan. Öyle bir şey ben hayatta yaşamadım. Yani yaşamam da. Çünkü o ilişkileri tutmak mecburiyetindesin. Yani senin teknik adam olarak futbolcu grubu tarafından başta çok sevilmen çok önemli bir şey değildir. Sana inanmaları önemli bir şey. Sevdikleri için inancı pekişmez. İnandıkları için sevgileri pekişir. Peki hocam, şimdi 11 senedir şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Şimdi siz futbolculuğunuz döneminde de 14 yıl şampiyon olamayan bir Galatasaray'da futbol oynadınız. Bir camiayı nasıl etkiler bu kadar uzun süre şampiyonluk olamamak? O stresi biraz anlatabilir misiniz bize o an? Kolay değil ya. Galatasaray'a geldiğim zaman Galatasaray'ın da böyle bir serisi vardı. Ben yıllarca bu camialarda görev yaptım. Yani 15 yıla yakın bu 3 camiada geçti benim hayatım. Bu camialar şampiyonluktan uzaklaştığı zaman hayattaki en zor şey nedir biliyor musun? İçeride oynayacağın maçlardır. Taraftar Yani mı? onun sıkıntısı anlatılı bir sıkıntı değildir. Futbolcu neredeyse dua eder. Sakatlanayım antrenmanda da bu hafta oynamayayım diye. Burada bir O kadar büyük stres. tepkiyle karşılaşmayalım. Bu kadar büyük stres. Fenerbahçe şanssızlığı olabilir. Yanlış planlama olabilir. Tercihler yanlış olabilir. Geçen yılki tercihlerinin yanlış olduğunu net bir şekilde söyleyeyim ben. Yani benim dışarıdan gördüğüm. Dolayısıyla ama bunlar ilk defa bu camiaların yaşadığı şeyler değil yani. Bir tanesi 7 sene yaşar, bir tanesi 3 sene yaşar, biri 11 sene yaşar, biri 14 sene yaşar ama yaşanır. Ne oldu? En uzun yaşayanlardan biri Galatasaray. 14 yılın üzerine kaç şampiyonluk kazandı. Doğru. Avrupa'da başarılar kazandı. Esasında Fenerbahçe'nin taraftarının analizini yaptığın zaman tepki esasında sonuçlarla ilgili direkt bağlantılı değil. Oynadığı futbolla ilgili. Ben hatırlıyorum, isim vermeyeceğim, büyük camiada kaybettiğim maçtan sonra taraftarın takımı bağrına bastığını, tribünlere çağırdığını. Çünkü görüyor verdiği mücadeleyi, yani İsteği, arzuyu, direkten döneni, kaçırdığını ama böyle harıl harıl geliyor. Futbolu oynuyor, seyircisini mutlu ediyor ama futbolda ne olur ya, kaç tane maç vardır örnek, şimdi yani isim vermeye gerek yok. 90 dakikada 2 defa kaleye gidiyor, maç kazanıyor. Kazanıyor, doğru. Öbür tarafta ceza alanından çıkamıyor, maçı kaybediyor. Hocam şimdi Mustafa Denizli deyince Altay. Altay sizin aşkınız. Aşk. Evet, Altay bir aşk sizin için. Ama Altay zor durumda. Maalesef zor durumda. Bir çözüm öneriniz var mı Altay için? Altay, öyle bir Fenerbahçe, aşk ki- Galatasaray, Beşiktaş gibi çok köklü bir kulüp aynı zamanda. Çok bir tarih. Tarih. Yani şu anda
111. yılını kutluyor. Hüzünle Maalesef. kutluyor. Çalıştığım her kulüpte, kulüp çalışanlar, benim ekibimde olan insanlara bizim maçtan sonra soyunma odasına geldiğimde bana Altay maçından haber verin. Kazandığı zaman yanıma gelin, bunu hemen paylaşın. Eğer kazanamadıysa bir 5-10 dakika geçsin aradan. Hangi camiada olursa olmalı. Bir kendi başında bulunduğum takım, Bir de Altay. bir de Altay. Altay çünkü bütün gençliğimin geçtiği yer ya. 15 yaşında girmişim camiaya. 33 yaşında ayrılmışım. Tabii yani Altay, İzmir neticede bizim bütün gençliğimizin, tabii futbol yaşantımızın, aktif futbolculuğumuzun geçtiği yer. Peki hocam bir şey daha sorayım size. Deseler ki Mustafa Denizli bir 11 kursa yaşadığı dönem ve bugüne kadar 11'iniz nasıl olurdu? 11 tane futbolcudan oluşuyordu. Ne olacaktı? Kimler olurdu ama? Ya. Golcünüz kim olurdu mesela hocam? Tanju iyi bir golcüydü. Ben gol kralı oldum. Mesela ben hayatta en az gol attığım sezonlardan birinde gol kralı oldum. Evet. Ama golcülük farklı bir şey. Son 3 soruya geleceğim. Bir uçuş kartı sorumuz var. Hocam yıllar sonra beraber Monaco'ya gittik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hep beraber yine Monaco'ya gittik. Birlikte o stada çıktık. O statta yürüdük. Soyunma odalarına girdik. Sonra kulübeye yine oturduk aynı statta. Bu bir uçuş kartı sorusu. Nöşetel maçındaki olaylardan sonra Galatasaray ceza aldı. Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final maçı Monaco. Monaco'da Correndo'nun uçuş noktalarından birisi. Galatasaray ceza aldığı için Köln'de oynamak zorunda kaldı yarı final maçını. Tam tarih 15 Mart 1989. Günlerden çarşamba bir Türk takımının Kupa 1'de yani Şampiyonlar Ligi'nde eriştiği en üst nokta yarı final. O maça çıkarken ne hissediyordu Mustafa Denizli? Üstelik bir de blazer ceketiniz vardı orada. Yakası armalı. Ya yaşanmamışların yaşanması çok farklı bir duygu. Hakikaten çok enteresan anlar oldu. Birkaç gün önce, yarı finalden önce rüya gibi bir şeydi. Gerçeği söylemek gerekirse Monaco o gün itibariyle Avrupa'nın en güçlü takımlarından bir tanesi. Evet. Hatta hocam ilk beni antrenörlüğe teşvik eden Tomislav rahmetli. Evet. O zaman Paris Saint-Germain'in hocasıydı. Öyle bir anlattı ki Monaco'yu. Eyvah. Yani onu dinlesek maça çıkmayalım. Çünkü Paris Saint-Germain hem Monaco'da hem Paris'te 3-0 gelmişler ligde. Ama Paris şampiyon olmuş. 7 tane Fransız milli takımda oynayan oyuncusu var. 3 tane de İngiliz milli takımda oynayan oyuncusu var. Nice'le maçları vardı. Günübirlik Nice'e gitmiştim. Sabaha kadar uyumamıştım. Uyumamıştım. Herhalde 150 defa takım yaptım. 150 takım 16 futbolcu üzerinde dönüyorum. Sürekli dönüyor. Peki hocam yükseliş sorusuna geçelim. Uzun, başarılı bir kariyer. Kimseye de çok kolay kolay nasip olacak bir kariyer değil. Bu kariyerde zirveye yükseliyorum dediği an neresiydi Mustafa Denizli'nin? Step by step geliyorsun. Daha iyisi hep vardır. Mantığından hareket ettiğin zaman mutlaka yani daha iyisi hep vardır. Dünya bunun örnekleriyle doldur ama çok örneği yoktur. Yetişme tarzı olarak ülkesini çok seven bir insanım. Bütün ailece, çocuklarımda, annem babamda, abimde, ablamda Evet. bu ülke için ne gerekiyorsa esasında bizim konuşmamızın başında bu riskleri nasıl göze aldım bunu değiştirmeyi falan. Bu benim şahsımla da çok ilgili değil. Bu ülkeyle bir şey yap, bir şey yaptığını göstermek için de bir evrağa ihtiyacın olmasın. Öyle şeyler yap ki şey göstermene gerek kalmasın. Peki hocam bunun bir de tersi var tabii. Yaşadığınız türbülanslar var teknik direktörlüğünüzde, futbolculuğunuzda. Var tabii. O türbülanslardan birini anlatabilir misiniz? Biraz sallanıyorsun. Kore'den sallanıyor mu öyle bir Türbülansları yaşayacaksın. Yani önemli olan türbülansı yaşamak değil. Oradan çıkmak. Kapatırken ukalalık gibi olacak ama ben müthiş okumaya meraklı bir şeydi. Bütün gençlik ve antrenörlük yıllarımın başında ben zaten yani 2-3 saat yapmadan benim uyku şeyim, ilacım uykuydu. Sonra öyle şeyler yaşadık ki ne kitap kesti bizi ne uyku ilacı kesti. Uykularımız, uykusuz gecelerimiz. Türbülanslar olacak zaten. Olmazsa bunları yaşamazsan böyle düz bir hayat sana bir zevk Hiçbir vermez. şey yapmıyorsun. Tabii Evet, yani. Hayatının her inişini, çıkışını yaşayacaksın. Ben yaşadım tabii yani. Yaşadım. Bazen isteyerek yaşadım. Bazen istemeyerek yaşadım. Hocam bu da son sorum olsun. İyi bir futbolcu geliyor galiba aileden yine. İnşallah Çok gelir yetenekli yani. bir futbolcu Çok, geliyor gibi. 2 tane torunum var. Evet. Allah bağışlasın. Amin, Canlarım benim. amin. Şimdi hangisinin başarılı olacağını söylersen birbirlerine girip ikisi de olmak istiyor, biri olmaz. Hangisinin olmayacağını söylemiyorum. Ama böyle giderse bir tanesinden çok umutluyum. Öyle mi? Evet. Maşallah. Çok. Allah hem onlara hem de size uzun ömürler versin hocam. Amin. İyi ki İnşallah. varsınız. Sağ olun. İyi ki sizinle hem tanıştım
hem kardeşiniz Sağ ol. olarak söyleyeyim. Sağ ol Mehmetciğim. dostunuz Ben de olmak. aynı şekilde. Benim için Sağ müthiş ol. bir keyif. Çok teşekkür Yani ederim hocam. ben tanıdığı yüzlerce, binlerce olan bir insanım ama dost sayısı azdır hayatta. Biliyorum. Dostlar da fazla olmaz. Ben 40 küsur yıldır İstanbul'dayım. 15 dost ya oldu ya olmadı ama arkadaşım yüzlerce, binlerce var tabii. Allah da onların eksikliğini göstermesin sizlerin de. Sağ olasın. Seni tanıdığıma ben de çok mutluyum. Seninle beraber çok güzel vakitler geçirdik. Seyahatler ettik. İş de yaptık. Onun için ben teşekkür ederim. Bütün izleyicilere de saygılarımı sunarım. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun.